Sedat-ı sünnet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Acıkmışsınız çok. Acıktım ya. Sigara içiyoruz, sigara acıktırıyor yani. Sigaranı iç, sağlıklı değil senin hastalığına. Sigaranı içmemeni istiyorum. Onu doktora söyle. Doktor sana zamanında söyledi. Evet. Senin içi tehlikeli dedi Tamam, ama sen devam ediyorsun. Bırakamıyorum ya. Bakacağım, irade kuvvetli verdi. Nasıl olsa öleceğiz. Ya ne kadar seviyorum ben gerçekten. Göl, bak denizi o kadar sevmiyorum bak. Gölü çok Gölü mü seviyorum. seviyorsun? Kendi köyüm olduğu için mi neden artık. Böyle sabahleyin kalktığım zaman böyle bakıyorum. İçin açılıyor. İçim açılıyor. Gerçekten. Hayret nasıl 35 sene Bursa'da durdum ben. Bursa'da çalıştın. İşte ekmek şeyine emekli olmak için dayandım ya. Kalan günlerimizi de burada geçireceğiz. Ömrümüz olduğu kadar. Evet.
Şimdi ben 25 yıl Bursa'da çalıştım. Hep emekli olmanın hayalini yaşadım. Köye gitmek için. Köyüme gitmek için. Hep aklımda köy vardı. Çünkü köy hayatını seviyorum. Ama ekmek şeyi için, rızk için 25 yıl işte fabrikalarda benim mesleğim süt mamulleri. Ben peynir, yoğurt, işte bütün süt mamullerinin ustasıyım. Emekli oldum, köyüme geldim. Zaten benim küçüklükten beri balıkçılık bir mesleğim. Balıkçılığa başladım. Tuttuğum balıkları bazen satıyorum, bazen eşime, dostuma ikram ediyorum. Yani benim için para ikinci plan oluyor. Tamam, ihtiyacım var. Mesela emekli maaşından geçirmek biraz zor. Ama yine de o kadar para göz bir insan değilim yani. Mesela tuttuğum balıkların bir kısmını çocuklarım için ayırıyorum. Bir kısmını eşiye, dosta dağıtıyorum yani. Tabii ama bu sürekli değil tabii. Yani ara sıra satıyorum. Ara sıra da eşime, dostuma, çocuklarıma gidiyorum. Sağ ol, sağ ol. Bütün hayvanları seviyorum. Karaya gittiğim zaman kedilerim geliyor. Yani benim kedilerim olmasa bile köyün kedileri. Ben geldiğim zaman zaten daha uzaktan benim motorumun sesini duyuyorlar, anlıyorlar zaten. Hemen karaya doluşuyorlar. Mesela ben balık avladığım zaman bazen balıklar ağda boğuluyor, ölüyor. Bunları ben veriyorum yani. Onları da bir kısmını satıyorum, bir kısmını da onlara veriyorum. Yani işte ondan da canı var. Yani ben şimdi o balığı satamayacağım, ziyan olacağına hiç olmazsa hayvanlar yesin. Onlar da sebeplensin. Gel bakalım. Piş, piş, piş. Aç mısınız? Gelin bakalım. Göreyim de. Ben de onları doyuruyorum. Yani sürekli balığa çıktığım zaman kedileri rızkını sağlıyorum yani. Elimden geldiği kadar. Hadi bakalım, bugünlük bu kadar. Bitti artık, tamam. Şehir bazılarına daha iyi olabilir ama bana değil.
Çünkü ben köyde o köy sobasını yakacağım. Sıcacık. Yani sonra ben balıkçıyım. Mesela gidiyorum balığa öğleye kadar. Öğlenden sonra geliyorum. Soba yanıyor. Şehirde doğalgaz var. Doğalgazdan ısınamıyoruz. Yani battaniyeyle duruyorum. Binalar beton. Benim yaşadığım ev ahşap bina. Yani sobayı bir sefer doldurduğum zaman akşama kadar ateş gibi oluyor. Sonra odun bedava. Mesela oduna para vermiyorum. Efendim sebzeye para vermiyorum burada. Zaten balıkçıyım. Balığa para vermiyorum. Yani köy hayatı şehirden daha iyi, daha ekonomik. Selamünaleyküm. Kahveci bir çay yapar mısın? Geldim yarın dostum. Daha gelmedi ama gelecek yakında. İnşallah. Yarını aç bırakma. Yok yok. Nereye gidip geliyor? Arabistan tarafından, sıcak memleketler, Afrika tarafından. Ondan sonra burası havalar ısınınca tekrar dönüyor yani aynı yuvası. Yani başka köy, tabii herkesin köyü kendine. Ama ben köyümüz çünkü denizli suyu çok sevdiğim için, balıkçılığı da çok sevdiğim için, hayır, başka köyde yaşamam. Onun gelmesinin sebebi bizim köyümüz göl boyu. O daha önce de geliyormuş. Yılan, çıyan ne bulursa. Zaten gölde balık çok var balık. Kıyılarda zaten balık, ufak balıklar geziyor. Oradan yemleniyor, doyuruyor karnını. Yani bizim köyün seçmesinin sebebi gıdanın bol olması.
Koşmayın, koşarsınız, kırarsınız Yavaş yavaş. yerinizi. Bir şey mi oldu? Koşmayın. Sanki köyde hiç koşmamışlar. Çocuklar ne yapsın? Bir şeyle alışkın değil çocuklar. Koşuyorlar. Bir şey yok. Ben de elekten geleceğim ama çocuklar gördü ya, yenilecere gidiyor abi, yenilecek. Geldiğine çok sevindim ama acaba o mu değil mi diye tereddütte kaldım. İşte benim biraz üzüldüğüm nokta göç esnasında çok zayıflamış. Yani tanıyamadım. O mu değil mi işte tereddüt etmemin sebebi oydu. Doğru gideceğim Leyleğin yuvasına. Şimdi eğer yuvasında olduğunu biliyorum ama yuvasından uçtu mu gitti mi hep ona kafam takıldı akşam. Atık ağlarım var zaten. Onları toplayacağım. Onu toplarken Leyleğin bekliyorum gelmesini için. Ya ama gelecek yani. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Yeşil ördek Nazlanma, gel artık, gel. daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Gel oğlum gel. Ha, Yaren. Gittim yuvaya baktım. Leyleğime. Leylek yuvadan uçmuş. Hemen ben kayığıma bindim. Gittim ağlarını toplamaya diye hep onu bekliyorum şimdi. Öyle yavaş yavaş topluyorum, balık da çıkıyor. Aradan 5 dakika geçti, tak geldi. Ondan sonra 10-15 tane balık çıktı. Güzelce onu besledim. Yavaş yavaş böyle hem anlattık. Yani anlattığımda ben ona konuşuyorum, o bana bakıyor. Ondan sonra karnı doydu. Uçtu karaya. Orada bana baktı, ben de kayığımı çektim. Eve çıktım, hala leylek oralarda beni bekliyordu. İnşallah yarın, yine bu akşam geceden ağlamamı açacağım. Yarın yine onu aynı şekilde besleyeceğim ve bu besleme devam edecek yani. Gidene kadar.
eskiden beton binalar yoktu. Hep ahşap bina. Üzerleri keremitti. Bu keremitlerin üzerine en üst kısmına yuva yaparlardı. Yani leyleklerle biz iç içe büyüdük. Yani leylekler şimdilik değil yani bu 7-8 senelik mesele değil. Biz küçüklüğümüzden beri mesela ben şahsım olarak küçüklüğümden beri leyleklerle iç içedik yani. Hem avlumuza konuyordular. Ne bileyim balık kestiğimiz zaman balık veriyorduk. Zaten ona ekseriyet balık yiyorlar mesela. Ekmek falan yemiyorlar. Ekmeği yemezler. Sadece balık türü. Çok zayıftı. Bitkin haldeydi. Şimdi bir hafta oldu geleli. Maşallah canlandı. Çünkü her gün balık yiyor. Gıda bol. Su bol. Bütün gün göl kenarında. Mesela benden ayrıldığı zaman yuvasına konuyor. Sonra tekrar yuvasından kalkıyoruz. Göl kenarlarında yemleniyor. Öyleyse o da işini biliyor daha doğrusu. Sevmese gider başka köye gider. Her yerde şey var mesela tarlalara gider, tarlalarda yemlenir. Yani köyün güzel olduğunu o da hissediyor. Ki devamlı buraya 8 seneden beri aynı yuvaya, aynı kaya, aynı bana geliyor. Leylekler valla biz doğmadan önce de vardı. Büyüklerimiz, dedelerimiz anlatıyordu. O zaman daha çokmuş tabii bunlar. Leylekler genellikle bizim insanlarımızla, Eskaraç halkıyla çok iç içe oldukları için hani ürkme, korkma veya kaçma olmazlar. Mesela örneğin pazar kurulur, pazarın altında arabalar vardır. Leylekler yukarıda rahatsız olmazlar. Hani leylekler gerçekten Eskaraç köyüyle iç içe, yani bir ne bileyim dost, arkadaş, bir sohbet içinde yürürler yani gezerler. Onun için yani leyleklerin Eskaraç halkına güvenleri veya insanlara güvenleri bizim burada çok mükemmeldir yani çok hoştur. Bunlar tornavida. Evet. Küçük büyük. Ama normal orta olsun. Tamam. Bunlar işte. Bunlar mı orta? Bunlar orada. Ne oldu yemek mi buldun yoksa? Karnını mı doyurdun ne yaptın? Ey mübarek balıklar be. Birkaç zaman gelmedi, Kaya çok üzüldü. Yaren beni bıraktı diye. Kondu. Sabahleyin erkenden 4'te gidiyor onlara. Ağlara atıyor karanlıkta lambayla. Sabah ezan okunduktan sonra yine gidiyor onları doyuruyor. O da mutlu oluyor doyurdukça. Al bakalım yani. Tuttuğum balıkların artanları veriyorum. Ufak balık satılmadığı için ufakları ona veriyorum. Zaten büyük balık yemiyor. Karnın aç nazlanıyor. Hamsi şeklinde bizde balıklar var. Feki dediğimiz tabirle. Onlara bayılıyor. Her gün geldiği zaman 30-40 tane balık tüketiyor yani. Büyüdü mü yavrular? Ha geldi. Bak eşin de geldi. Ha. O da geldi. Hop. Hadi bakalım. Yani 8 senedir konduğuna biz şaşırdık. Hele bu sene değişi gelince bütün köy böyle şey yaptı yani. Çok tedirgin oldu. Niye
eşinle birlikte geliyor diye sevindik hepimiz. Köy bile sevindi. Merhaba abi, merhaba. Sağ ol, sağ ol. Sana da rastgele. Sever hayvanların hepsini seviyor. Sevinçliydi çok. Sabah gene böyle sabah namazında kalktı. Ta yuvasına gitti. Yuvasında gelmiş diye çok sevindi. Geldi bana. Nuray Yaren gelmiş ve eşi de gelmiş dedi sonradan. Çok sevinçliydi o gün. Her sabah sizi doyuruyorum ya. Ben kendim aç kalacağım. Balık satamıyorum sizin yüzünüzden. Birinci yıl yani tesadüf diyebilirim yani. Kayığıma balık avlarken geldi kondu. Ben anladım leyleğin aç olduğunu. Bu sefer tuttuğum balıklardan attım leyleğe. Leylek havada kaptı balık. Bu sefer dedim herhalde aç devamlı mesela tuttuğum ağdan çıkardım balıkları attım bir kısmını yedikten sonra karnı doyuyor zaten. Doyduktan sonra belli ediyor. Sonra biraz kayıkta eğleniyor, geziniyor. Ondan sonra yuvasına uçup gidiyor. Ne oldu, doyurdunuz mu karnınızı? Ertesi sabah yine aynı. Hadi götürün yavrularınıza. Onları doyurun yine gel. Yani hayvan sever bir insanım. Yani leyleği de çok seviyorum. Ya bütün hayvanları seviyorum da leyleği daha çok seviyorum. Çünkü leylek bizim için yani mübarek bir hayvan olarak biz biliyoruz köyümüzde. Ninelerimiz, dedelerimizden öğrendiğimiz kadarıyla leylek dışarılara gidiyor ya, Arabistan. Yani oralardan göç ettiği için biz onlara hatta acı lakabı dahi koyduk. İfaktan öyle bizi yetiştirdiler. Bunları öğrettiler. Biz de nesillerimize bunu öğretiyoruz. Hani eskiden büyüklerimiz zaten leylekleri kalktıklarında leyleklerin yavrularıyla bunlarla büyümüşler. Tabi bu ilerleyen yıllarda daha da güzelleşti. Yani leylekler bir nevi bizim artık bir numara dostumuz, arkadaşımız, yani sırdaşımız. Özellikle yaşlı teyzeler camlarından bakıp yuvalarını gördükleri zaman hani leyleklerin büyüme anlarını görüp bunları gelip böyle anlatırlar yani. Beni özellikle bana gördükleri zaman işte şu kadar leylek büyüdü, biri ufak kaldı. Yani ilgisi alakası çok yüksektir. Yavru yaptığı zaman yavrularına da 2-3 sefer doyuruyor, gidiyor yavrularına boşaltıyor gagasından. Onları besliyor. Haliyle o kendi yediği şeyleri boşalttığı için tekrar geliyor bana. Ben tekrar balık veriyorum. Yine gidiyor yani. Bu yavruları olduğu zaman daha çok balık yemek zorunda.
Oo, Adem amca hoş geldin. Aleykümselam. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi Allah şükür. Gel bakalım buyur. Ne yapacağız? Ne istiyorsun? Saç sakal olan. Tamam Adem amca. Sağ olasın kardeşim. Şu gözlüklerini de bir alayım Adem amcam. Nasıl Adem amca? Balık var mı gölde? Çıkıyorsunuz mu balığa? Ya, özellikle bir iki ay önce vardı, şimdi biraz azaldı. Ama yarın leyleye kadar var. Ona kadar hep var ya. Hep çıkartıyorsun. Ona ben yaratıyorum. Maşallah. Tabii şimdi Adem amca Yaren Leylik dostluğu daha önce varmış. Bundan 2-3 sene. Fakat Adem amcamız sağ olsun biraz böyle anlatmayı sevmediği veya reklamı sevmediği bir kişi olduğu için duymadık biz bunu. Yani ilgimiz de çekmedi veya duymadık. Bu gün yüzüne çıkınca, yani meydana çıkınca bu dostluk, tabii bu Adem amca ve Leylek ismi biraz enteresan olurdu. Buna bir isim koymak gerçekten o anda aklıma geldi. Yaren. Hani yarenin az bir şey edebildiğim dost anlama geldiğini. Bir insanın da en yakın şeyi dost, hayvan olur. Böyle geldi, yani gördük ve bu da tabii tutuldu. Yani benimsendi, sevildi. Yaren'in ismi böyle meydana geldi. Hadi Allah'a emanet ol. Eksik olma. Ayağına sağlık. Eyvallah. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Daha iyi olur. Rahat rahat. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Ne sen beni unut,
ne de ben seni. Haydi bakalım bekliyorum seni gel. Balıkların hazır. Nazlanma. Ha. Bak bu da taş pekisi. Çeşit çeşit bekliyor. Çok çeşit var. Bunlar da ot pekisi. Açlığımız da çıktı şimdi. Bunları satınca da açlığımız çıkacak. Afiyet olsun. Sizi gidi sizi leylekler. Sen ne yemiyorsun? Ha sana da. Ha? Karnın tok mu? Sen ye. Al. Heh. Heh. Aferin. Böyle olacak işte. İkiniz birden yiyeceksiniz. Yoksa bak bir daha vermem bak.
Yaren. Al. Al sen ye. Al. Bravo. Hop. Martı da aldı kısmetini. Hadi sana da güle güle. Al bakalım. Al sana da. Sana da tamam. Mart ayı yaklaştığı zaman hep o aklımda inşallah gelir, inşallah gelir. Geldiği zaman dünya benim oluyor. O kadar mutlu oluyorum ki anlatamam. Gittiği zaman 6 ay hep üzülüyorum yani. Acaba ne oldu, ne gitti, ne gelecek mi, nereye gitti? Çünkü gittiği yeri tam olarak bilemiyor. Kimisi diyor Afrika taraflarına, kimisi Arabistan tarafına diyor. Yani tam olarak bilmiyoruz. Bunu zaten öğrenirsem nereye gittiğini daha mutlu olurum. Bütün köylülerim de benim gibi aynı yani. Ben işte bir vesile olarak görünüyorum. Yani bütün köy halkı leyleklere, kuşlara, bütün canlı varlıklara duyarlı bir kişilerdir. Yani bunun için köyümüzden gurur duyuyorum yani. Allah başımıza eksik etmesin bu kuşlarımızı. Yani kuş sevgisi, hayvan sevgisi çok başka. Bunları görmek, bunlarla yaşamak elbette herkese nasip olmaz. Bu yüzden şanslı sayılırız. Öğretmenim diyordu babama. Bana da bak babana söyle seni okutsun. Senin kafan çalışıyor. Ama işte maalesef fakirlikten, çaresizlikten okuyamam. Hem çok pişmanım. Okumak gibi iyi bir şey yoktur yani. Her şeyin bir yazısı var. Mesela ben okusaydım, mesela diyelim ki alim oldum. Yani bu ortamı bulamayacaktım. Yani şimdi mesela yani ortamımdan memnunum. Yani fazla ben mal, mülk, şöhret sevmiyorum yani. Ben böyle mütevazi bir hayat. Yani bugün 10 lira kazandıysam bana yeterli. Ben 20 lira, 50 lira, 100 lira kazanın diye bende hırsım yoktur yani. Bunu bütün köyüm bilir benim. Yani para hırsım yok. Para benim için ikinci planda. Tabii para lazım da geçim için lazım. Böyle yok apartman alayım, yok kayımı değiştireyim, yat alayım. Öyle bir düşüncem asla olmadı ve hiçbir zaman da olmayacak. Bu da bana bir Allah'ın bir lütfu oldu yani. Onunla bir dostluk kurduk. Bu dostluğumuzu ömrümüz olduğu müddetçe devam ettirdik. İşte ölene kadar. Onu asla bırakmayacağım.
Sevgi çok başka bir şey. Yani inşallah kaza bela gelmez. Çünkü ölümlü dünyada yaşıyoruz. Ona bir şey olur, bana bir şey olur. O zaman yapılacak bir şey yok. Ama ömrüm olduğu müddetçe onu besleme ve bir parçam olmaya mecburum yani. Çünkü onu çok seviyorum. Send me shivers down my spine.